Sokakta büyüyen son nesil toplanın abi. Yeni nesil kusura bakmayın, biz de odamızda MCU falan yoktu. Bizim aksiyonumuz buydu ve iyi ki de öyleymiş. Uzak Doğu Üçlüsü'nün mercek altına alacağımız seride filmlerini izleyip kanepeden kanepeye zıpladığımız, onları amansızca taklit ettiğimiz, kardeşimizi dövüp kapı eşiğine çıplak ayaklara tırmandığımız, minimum Uzak Doğu dövüş sesi çıkarmada uzmanlaşmamızı sağlayan büyük ustalara saygıyla bu serinin ilk listesinde Amerikan sinemasına Uzak Doğu dövüş sanatlarını bodoslama şekilde sokan felsefesi ve muhteşem yetenekleriyle o dönem herkesi büyülemiş, unutulmayan efsane Bruce Lee'nin filmlerinden bahsedeceğiz. Evet, listenin ilk filmi 1973 yapımı Enter the Dragon. Gizli servis Bruce Lee'den Han adında bir uyuşturucu baronunun düzenlediği bir dövüş turnuvasına katılmasını ister. Lee, kız kardeşinin ölümünden sorumlu olan bir dövüşçünün de yer aldığı bu turnuvaya girmeyi kabul eder. Böylelikle hem intikam alma fırsatı bulacak hem de suç şebekesini ortaya çıkarıp çökertebilecektir. Lee, turnuvadaki Popper ve Williams isimli iki Amerikalı dövüşçüyle işbirliği yapar. İkili turnuvadaki ödülün peşindedir. Lee ise Han'ın ve intikamının. Enter the Dragon, Bruce Lee'nin dünyaca en meşhur filmi olmasına belki de arkasındaki Warner Bros'un tam desteği ve ticari zekasını taşımasına borçludur. Enter the Dragon'un Batı dünyasındaki dövüş sanatları filmleri furyasını tetiklemiş olması gibi bir özelliği mevcuttur. Lee'nin bu filmin devamı kabul edilen Game of Death'in çekimleri sırasında ölmüş olmasında üzücü bir detay olarak not düşmekte yarar var. Videonun ilerisinde zaten bu konu hakkında tekrar konuşacağız. You still think of yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American? You know what I want to think of myself as a human being, because I mean I don't want to sound like, you know, as Confucius say, but under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different. Ve listenin ikinci filmi büyük efsanenin unutulmazlarından 1972 yapımı The Way of the Dragon. Roma'ya gelen Tang Lung lokanta işinde kuzenlerine yardım etmeye başlar. Fakat ellerindeki mülkü satmaları için sendikadan sürekli baskı görmektedirler. Tang'ın aileye katılması ise onlar için yeni bir tehlike demektir. Japonya'dan ve Avrupa'dan en iyi dövüşen adamlar Tang'ı alt etmeleri için kiralanır. Bu adamların arasında Roma Kolezyum'da Tang'ı karşı karşıya gelecek Colt da vardır. Son dövüşteki kediyi ve Bruce Lee'yi unutamıyorum. Gerçekten bir efsaneydi. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? No, I see. I get the idea. I get the power behind it. Sırada 1972 yapımı efsanenin aksiyon dolu filmlerinden biri daha var. Fist of Fury. Bruce Lee öldürülen öğretmeninin intikamını almak için rakip dövüş okulunun kare aslarını birbiri dövmesi ve hocasının intikamını almasını anlatıyor. Ayrıca filmde çekicene atletlik yeteneği ve dövüş sanatlarındaki ustalığı sebebiyle dublörlük teklif etti. Bu filmde dublör olarak oynayan Jackie Chan, Çin sinema tarihinin en uzun atlayışı olarak bilinen atlayışı gerçekleştirerek Bruce Lee dahil birçok kişinin saygısını kazandı. Gerçekten sağlam bir intikam filmi ve Bruce Lee farkı. If I want to punch, I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it, you see? So I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the, you think? Listemizde sıradaki yapım 1971 yapımı The Big Boss. Cheng, yani Bruce Lee abimiz, Bangkok'ta yeni bir hayat kurmak için kuzenleriyle beraber bir buz fabrikasında çalışmaya başlar. Amcasına bir daha asla dövüşmeyeceğine dair annesi üzerine yemin etmiştir. Kuzenlerinin bir kısmı fabrika müdürüyle yaptıkları görüşmelerden sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca nedenlerini araştırmak Cheng Chuan'a düşer. Fakat karşı karşıya kaldığı gerçekler onu yeminini bozmaya iter. Büyük patrondan kuzenlerinin intikamını almak için onu ölümcül bir yol beklemektedir. Show me, can you do a little bit of it? Just I mean, hand-wise, it's very slow. Oh, is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything. You know, suppose, you know, I mean, you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you gotta just keep on flowing. Geldik listemizin en hüzünlü yapımına. 1978 yapımı Game of Death. Bu film Bruce Lee'nin Hollywood'da çektiği ve en meşhur filmi olarak günümüze gelen Enter the Dragon'dan sonra çektiği ve her şeyiyle, senaryosuyla, çekimleriyle, kastıyla, mekan tasarımlarıyla kendisine ait olan
ve kendisince de en büyük, en önemli projesi olarak görülen, üzerinde uzun uğraşlar verdiği bir yapımdır. Ancak Game of Death ne yazık ki onun ölümü nedeniyle yarım kalmıştı ve bunun üzerine işi ele alan bir yönetmen senaryoyla oynayarak Bruce Lee'nin olduğu sahnelerde kimi zaman dublör, kimi zaman Lee'nin karton maskesini kullanarak filmi tamamlamıştı. O yüzden bu film 1973 yılı yapımı olup Bruce Lee'nin film sırasında ölmesinden dolayı geri kısmı dublörle tamamlanarak ancak 1978 yılında gösterime sunulmuştur. Sonuç olarak Game of Death aslında Bruce Lee'nin her şeyini en ince ayrıntısına kadar defterine karalayarak tasarladığı ve stüdyo baskısının üzerinden kalkmasından faydalanarak tamamlayacağı özgün yapıt olmaktan çok uzaktır. Bruce Lee ölmeden önce film için yaklaşık 100 dakikalık bir kısım çekebilmişti ki bunun çoğunluğu da kullanılamayacak durumdaki sahnelerdi. Ancak işin başka tarafı Lee'nin çektiği bu kısım içinde her katında başka bir dövüş stili uzmanının yer aldığı 5 katlı tapınaktaki dövüş sahneleri de vardı. Fakat bu 5 katlı tapınaktaki doyumsuz sekansların sadece son 3 katı kullanılabilir durumdaydı. Özellikle Kerim Abdul-Jabbar ile yapılan dövüşteki kendisi Lee'nin gerçekten de öğrencisiydi. Kameranın hareketleri takip edebilmesi için ikilinin özellikle yavaş dövüştükleri belirtildikten sonra gösterilen dövüş sekansı, ilk görenler için inanılması son derece güç olan sahneler içerir. Çünkü 2.20'lik bir adam çevik hareketlerle neredeyse bacak boyundaki Lee ile dövüşüyordu. Ayrıca burada Bruce Lee'nin kullandığı tulumun Tarantino'nun Kill Bill filminde Uma Thurman'ın giydiği tulumun aynısı olduğunu sanırım belirtmemize gerek yoktur. And when you're talking about combat, well, I mean, if it is a sport, now you're talking about something else. You have regulations, you have rules. But when you're talking about fighting as it is, with no rules, real fighting, well then, baby, you better train every part of your body. And when you do punch, now I'm leaning forward a little bit, hoping not to hurt any camera angle. I mean, you gotta put the whole hip into it and snap it and get all your energy in there. And make this into a weapon. I don't want to tangle you in any dark. Şimdi listenin sonuna gelmişken size büyük usta hakkında çok güzel bir belgesel önererek videoya son vermek istiyorum. İşte o belgesel. 2000 yapımı Bruce Lee, A Warrior's Journey. Bir inç yukarı fırlayarak iri yarı bir adamı ayaklarıyla yere yıkmakla ünlendi. Bruce Lee. Bu belgeselde bu sahnelere ve daha nicelerine tanıklık edeceksiniz. Tüm Lee hayranlarının kesinlikle izlemesi gereken bir yolculuk hikayesi. Bruce Lee'nin hayatı, felsefesi ve son filmi ustanın kendi stilini geliştirme aşamaları, genel akım Hollywood ve gelenekçi dövüş sanatçıları ile olan çekişmeleri ve dünyanın en fazla gişe hasılatı yapan filmlerine imza atışı bu belgeselde irdelenmiş. Belgeselin Lee'nin hayatı kadar ilginç olan bir diğer özelliği ise Ölüm Oyunu adlı bitirilememiş son filminin kayıp çekimlerini içermesi. Lee'nin hareketlerindeki mükemmelliği ve yeniden düzenlenmiş hikayesi ile Lee'nin kişisel dövüş sanatı felsefesinin filmi nasıl etkilediğini görme fırsatı sunuyor. All type of knowledge ultimately means self-knowledge. It might sound too philosophical, but it's acting or acting unacting. You've lost me. I have. So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it is not only, therefore it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Yin yang, eh? Right, man, that's it. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size büyük usta Bruce Lee'nin filmlerinden ve tarihinden bahsettik. Bizlerden daha fazla içerik görmek istiyorsanız videoyu beğenmek, belki arkadaşlarınızla paylaşmak, yorum atmak ve abone olmak gibi basit, minicik desteklerinizi bizden esirgemezseniz çok seviniriz. Videoda gördüğünüz hataları, kusurları, istek ve önerileri yorumlarda belirtirseniz dikkate alınacağından emin olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.